Tarihi Yolculuklar kanalına hoş geldiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bölüm 7. Gölgeden gelen taht M.Ö. 1265. Zemenu'nun kalbi. Kahra, aynada gördüğü o versiyonuna gözlerini dikip bakarken içini bir ürperti sardı. Firavun gibi oturuyordu o adam. Ama gözleri karanlığın ta kendisiydi. Tahtı çevreleyen sütunlar kan kırmızısına boyanmıştı. O kahra gülümsüyordu. Sessizce fısıldadı, "Ben senin yapmadıklarınım." Ayna düellosu. O an aynanın yüzeyi dalgalandı. Kahra elini geri çekti ama çok geçti. Gölge kahra aynadan dışarı taştı. Aynı yüz, aynı ses. Ama başka bir enerji, "Sen zayıfsın," dedi gölge. "Sen seçileni oyna dur. Ben gerçeğim. Dünya lider ister, düş gören değil." Gerçek kahra, korkuyla ama kararlılıkla karşılık verdi, liderlik bilgiyle başlar. Korkuyla değil. İki kahra karşı karşıya durdu. Işık ve gölge, taş odayı doldurdu. Senmut'un fedakarlığı. Senmut bir adım öne atıldı. Kahra, o seni değil. Seni temsil eden korkuyu yansıtıyor. Onu yenecek tek şey, kim olduğunu hatırlaman. Gölge, kahra, asasını kaldırdı. Saldırıya hazırdı. Ama tam o anda Senmut araya atladı. Asadan çıkan enerjiyle duvara savruldu. Kahra çığlık attı. "Senmut!" Ama Senmut gülümsedi. "Unutma, gölgeye ışık gösterirsen o yok olur." Kalbin ışığı, kahra gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı. İçinden bir dua yükseldi. Anubis'in huzurunda kalbinin tartıldığı o anı, gerçekleri ve tüm yolculuğunu düşündü. Gözlerini açtığında sağ eliyle kendi kalbine, sol eliyle gölge kahraya dokundu. Işık parladı. Odayı doldurdu. Aynalar kırıldı. Gölgeye figür çığlık atarak dağıldı. Ve o an Zemenu'nun kalbinde bir kapı daha açıldı. Bilgeliğin tahtı, kapının ardında tek bir taş koltuk duruyordu. Etrafı parlayan yazıtlarla çevriliydi. Bu taht, kralların değil, bilgelerin tahtıydı. Senmut yere yığılmıştı ama hala yaşıyordu. Kahra yanına eğildi. Senmut kısık sesle fısıldadı, "Artık sen, Zemenu'nun sesi, bilgiyi taşıyan son kişisin. Onu dünyaya taşı. Ama sakın kendini unutmadan." Bölüm 8. Nil'in kalbine dönüş. M. Ö. 1264. Tebe geri dönüş. Zemenu'nun taş geçitleri arkasında kapanırken, güneş Nil'in doğusundan yeniden yükseliyordu. Kahra, Senmut'un yavaş yürüyüşüyle birlikte çölü geçti. Ama bu dönüş yalnızca bir yolculuk değil, bir uyanıştı. Kahra artık bir öğrenci değil, bir taşıyıcıydı. Elinde Zemenu'dan çıkardığı yazıtlarla, hafızasında geleceğe dair vizyonlarla Tebe döndüğünde ilk fark ettiği şey sessizlikti. Köyde çocuklar yoktu. Tapınakların önünde askerler bekliyordu. Ve duvarlara yeni yazılar kazınmıştı. Yeni Firavun, User Keperu Meryem'un Ramses. Kaos, bilgiyle dizginlenir. Ama Kahra, o dizginin gerisinde ne olduğunu biliyordu. Yasak bilgi. Tapınaklara adım attığında eski hocalarından hiçbiri yerinde değildi. Kitaplar yakılmış, papirüsler mühürlenmişti. Sadece başrahip Hori kalmıştı. Hori onu görünce gözleri büyüdü. "Sen Zemenu'ya ulaştın." Kahra başını salladı. "Bilgiyi getirdim." Ama Hori uyardı, "Her bilgi halka gösterilmez. Bazısı karanlıktan daha yıkıcıdır." Kahra cevapladı. "Bilgi saklanırsa güç yozlaşır. Bilgelik paylaşıldıkça tanrılaşır." Yeni tehdit. Kahra'nın dönüşü sarayda dalga etkisi yarattı. Yeni Firavun'un danışmanları bilgi taşıyıcısının döndüğünü duyduklarında korkuya kapıldı. Çünkü bu çocuk artık yalnızca bir kahin değil, halkın umudu olmuştu. O gece Senmut zehirlendi. Kahra, dostunun son nefesini izlerken dudaklarında şu söz vardı: "Sen artık yıldızların arasında benimle yürümeye devam edeceksin." Ve o anda Kahra yemin etti: "Sadece Zemenu'nun bilgilerini değil, özgürlüğü de getireceğim." Kalkanlar ve sözler. Kahra, halk arasında gezmeye başladı.
Kadim bilgileri onlara aktarıyor. Çocuklara yıldızların isimlerini, kadınlara şifalı bitkilerin gizemini öğretiyordu. Tapınaklar buna karşıydı. Ama halk artık başka bir ses dinliyordu. Kendi içlerindeki Tanrı'yı. Ve bir gün Teb'in en büyük meydanında Kahra şu sözleri haykırdı. Firavunlar gökten doğmadı. Onlar da topraktan çıktı. O halde neden sadece onlar kutsal kalsın? Bilgi kutsaldır ve kutsal olan paylaşılmalıdır. Kalabalık alkışlarla cevap verdi. Bölüm 9. Firavun'un Gazabi, M.Ö. 1264. Teb Sarayı, gece yarısı. Kahra'nın halk içindeki etkisi büyüdükçe Firavun Ramses huzursuzlandı. Danışmanları ona bir papirüs sundu. Bilgi itaatin önündedir. Eğer susmazsa taht altından kayar. Ve Ramses kararını verdi. Kahra öldürülecek. Hem de halkın gözleri önünde. Suikastin gecesi. Teb'in en kalabalık gecelerinden biriydi. Nil Festivali. Kahra çocuklara yıldız haritası çizmeyi öğretiyor. Yaşlılara papirüs okuma dersi veriyordu. Tam o sırada kalabalığın arasında 3 suikastçı belirdi. Siyah tunikler, gözleri sürmeli, her biri kraliyet muhafızlarından eğitilmişti. Bir okey havalandı. Hedef, Kahra'nın kalbi. Ama o an Nil yükseldi. Gerçek anlamda. Nehrin kıyısından dev bir su dalgası yükselip araya girdi. Ok suya çarptı. Su, halkı ayırdı. Ve bir figür ortaya çıktı. Nefru, Kahra'nın annesi. Elinde eski bir muska. Yüzünde tanrılara meydan okuyan bir güç vardı. "Beni dinle oğlum," dedi. "Sen sadece bir bilge değil, kehanetsin. Nil seni korur çünkü içinden geçtin." Annesinin sırrı. O gece Nefru, oğluna yıllardır sakladığı sırrı açıkladı. "Sen, Amon'un düşünde gördüğü çocuksun. Lotus işareti sadece bir sembol değil, kraliyet soyunun ta kendisi. Sen, eski soyun son kanısın. Firavunların unuttuğu hat, sende yeniden doğuyor." Kahra şaşkındı. "Yani ben de bir..." "Evet," dedi Nefru. "Ama seni firavun yapacak olan soyun değil. Seçimlerin." Halkın ayağa kalkışı, ertesi sabah, suikast haberi her yere yayılmıştı. Ama halk sessiz kalmadı. Pazar meydanında yaşlı bir çiftçi haykırdı, "Bize bilgi öğretene kıymak tanrılara ihanettir." Kadınlar tapınağa yürüdü, gençler papirüsler yazdı ve Teb'in dört bir yanında duvarlara şunlar yazıldı: "Kahra, Nil'in sesi." Ramses emretti, "Yeter! Bu çocuğu saraya getirin." Yüzleşme. Kahra saraya götürüldü. Altınla kaplı salonlarda yalnız bırakıldı. Ramses tahtta oturuyordu. Gözleri öfkeyle doluydu. "Sen kim oluyorsun da halkı bana karşı kışkırtırsın?" Kahra hiç çekinmedi. "Ben seni yıkmaya gelmedim. Sana unutulanı hatırlatmaya geldim. Toprak senin değil. Tanrılar bile toprağın hizmetkarı. Sen tahtında büyüksün. Ama gözlerinde ışık yoksa sadece gölgesin." Saraydaki muhafızlar bile başlarını eğdi. Bölüm 10. Kumdan Taht. M.Ö. 1263. Teb'in dışında çöl sınırı, Kahra saraydan elleri bağlı çıkartıldı. Suçlaması, tanrılara karşı kibir ve düzeni bozmak. Ama halk bu kararı kabullenmedi. Sarayın önünde toplanan yüzlerce insan tek bir isim haykırdı: Kahra. Ramses, halkın gözünde meşruiyetini kaybettiğini biliyordu. Bu yüzden onu öldürmek yerine sürgüne yolladı. "Çöl seni yutsun, sesin kaybolsun," dedi. Ama kan dökülmeyecek henüz. Sürgünde doğan yol, Kahra, Teb'in güneyinde çöle doğru yürütüldü. Yanına hiçbir eşya verilmedi. Ama yalnız değildi. Bir gece sonra 20 kişi takip etti onu. Ertesi gün bu sayı 100'ü geçti. Çünkü insanlar artık bir firavuna değil, bir fikire inanıyordu. Onlar Nil'in çocuklarıydı artık ve Kahra onların kılavuzuydu. Yeni şehir, aylar süren yürüyüşten sonra Nil'in kıyısında terk edilmiş bir tapınağa ulaştılar. Kahra burada yeni bir düzenin temelini attı. Kadınlar yönetime katıldı, çocuklara yazı öğretildi. Tapınak sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda okul, hastane ve meclis oldu.
Bu şehir artık eski firavunların gölgesinde değil, yeni bir ışıkla büyüyordu. Adı da ona göreydi. İset-Peru, adaletin evi. Firavun'un paniği, Rameses bu hareketin durmadığını öğrendiğinde öfkelendi. Danışmanı şu uyarıyı yaptı, onu öldürmek için artık geç. Her damla kanı 1000 yeni kahrağı doğurur. Firavun son çareye başvurdu. Onu görkemle geri çağır. Altın vaat et. Taht sun, sadakatini al. Elçiler, Kahra'nın kurduğu yeni şehre ulaştı. Cazibe'nin Reddi, Kahra, elçileri dinledi. Rameses'in mektubunu aldı, açtı, sessizce okudu. Taht senindir, diyordu mektup. Yeter ki diz çök. Kahra gülümsedi. Benim tahtım toprakta, halkın gözlerindedir. Altın eğilir ama kalp ayakta durur. Ve elçilere şu sözle döndü. Firavun'a söyleyin. Biz artık yeni bir Mısır inşa ediyoruz. Kumdan değil, hakikatten yapılmış bir tahtla. Gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Tarih sadece bir hikaye değildir. Tarihi yolculuklar.